Gördüğünüz gibi köfte daha böyle fosur fosur dolgun oldu. Güzel kabardı ve suyu kesinlikle kaybolmadı. Şuraya bakın. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzetli, fosur fosur ve içindeki suyu gördüğünüz gibi asla kaybolmayan ve yepyeni bir yöntemle yaptığım anne köftesi tarifimi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. Ben yarım kilo kıyma ile hazırlayacağım. Yarısını pişirmek istiyorum, yarısını da buzluğa kaldırmak istiyorum. 2 orta boy soğanımı rondonun içine aldım ve bu şekilde rondomu çalıştırıp soğanlarımın iyice suyunu çıkana kadar çekiyorum. Bakın henüz tam istediğim aşamaya gelmedi. O yüzden tekrardan yapıyorum. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede soğanın suyu köftemize çok lezzet katacaktır. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarım püre haline geldi. Şimdi ayıklamış olduğum yarım demet maydanozu içine katıyorum ve tekrardan çekiyorum ama çok fazla çekmeyeceğim. Siz de göreceksiniz. Evet, şimdi çekmiş olduğum karışımı cam bir kaseye alıyorum ve 500 gram kıymasını ilave ediyorum. Daha sonra ayrı yerde suyun içinde 1 dakika ıslatmış olduğum ekmeklerimi çıkarıyorum ve elimle bu şekilde sıkıyorum iyice. Yumuşacık, içi pamuk gibi ve sulu sulu köfte olmasını istiyorsanız eğer köftenizin içine girecek olan ekmeği bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok lezzetli oluyor ve çok farklı oluyor diğerine göre. Evet, köftemize ekmekleri de ilave ettikten sonra şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için 3 dolu tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı pul biberi ve köfteye çok yakıştırdığım, bana göre olmazsa olmaz 1,5 tatlı kaşığı da kekik ilave ediyorum. Dağ kekiği. 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber. Dilerseniz siz toz karabiber de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Köfteye özellikle yağ mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Daha böyle yumuşacık, pamuk gibi olacaktır. Bir de kıymanın özellikle orta yağlı olması gerekiyor. Evet, tüm malzemeleri ilave ettikten sonra bu şekilde kollarımız yorulana kadar yoğuruyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu noktayı da özellikle belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, bu tarz sulu köfte olsun, normal köfte olsun veya kuru köfte olsun, kesinlikle bu hareketi de yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bu hareket sayesinde köfteniz çok çabuk toparlanacak ve pişme aşamasında asla dağılma falan olmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi köftem elime iyice yapışıyor. Bakar mısınız? Bu demek oluyor ki köftenin kıvamı tam istediğimiz gibi oldu. Bakın böyle tel tel oluyor ayrıldığı zaman. Evet, köftemizi yoğurduk. Şimdi üzerine kapatıp dolaba koyuyorum ve yaklaşık bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftem dinlendi. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Özellikle o önemli püf noktaya sıra geldi. Gördüğünüz gibi 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı üzüm sirkemi damlattım. Köfteyi yaparken ellerimi her defasında bu suya batırarak köfteme şekil veriyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve bu şekilde önce yuvarlıyorum. Daha sonra oval şekli vererek üzerine hafif bastırıyorum gördüğünüz gibi. Bu bastırma işlemini mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede köftemiz hem kabaracaktır hem de pişme aşamasında içi çiğ kalmayacaktır. Ben genelde böyle anne köftelerine oval şekli veririm. Dilerseniz siz yuvarlak şekilde verebilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi köftelerimizi pişirmeye geçiyoruz. Bunun için 2 su bardağı sıvı yağ tavama alıyorum ve yağımın ısınmasını ve iyice kızmasını bekliyorum. Bakın, tahta kaşık deneyi yaptım. Cızırdamaya başladı. Bu aşamada köfteleri artık kızartmaya geçebiliriz. Bu aşamada 6 ya da 7 tane koymanızı tavsiye ediyorum. Fazla koyarsanız eğer yağımız soğursa köftelerimiz pişene kadar hem içindeki suyunu kaybetmiş olur hem de
çok sert bir köfte olur. Bu şekilde sallayarak yağın üzerine gelmesini sağlıyorum. Bu aşamada çok fazla bekletmeyeceğiz. Hafif altına baktığımızda kızarıklık varsa hemen ters çevireceğiz. Bir de bu aşamanın mutlaka sesini açmak istiyorum ki özellikle püf noktasından bahsetmek için farkı görmenizi istiyorum. Evet, köftelerimin altına baktım. İstediğim şekilde kızarmış. Şimdi ters çeviriyorum. Ve aynı rengi alana kadar diğer tarafını pişiriyorum. Bakın şu an daha köftelerimiz pişiyor. Birazdan köfteden gelen sesi biraz daha cızırtılı olacak. Bu demek oluyor ki köftemiz pişti ve suyunu salmaya başladı. Suyunu çok fazla salmadan hemen köftelerimizi alıyoruz. Eğer suyunu salarsa almazsak eğer hem yağımız çok kirlenecektir hem de köftelerimizin içindeki su kaybolacaktır. Bakın önce bu sesi dinleyin. Normal ses. Bu aşamadan sonra bakın gitgide daha fazla cızırtı sesi çıkarmaya başladı. Duyduğunuz gibi cızırtı sesi iyice artmaya başladı. Bu aşamada artık köftelerimizi alabiliriz. Bu aşamada sıcağı sıcağına size hemen içindeki suyunu göstermek istedim ama maalesef köfteyi göremediniz ama içinden akan suyu gördünüz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftelerimi yaptım. Bu şekilde yanına patates kızartması ve böyle maydanoz, domates, biberle servis yapmak istedim. Şöyle hemen sizin için tadına bakacağım. Tabii köftelerim gördüğünüz gibi azaldı çünkü kaçıranlar çok oldu. Kabarıklığına bakar mısınız? Gerçekten yani ilk yaptığımız şekildeki gibi asla değil. Kıymanın yağı sayesinde biraz eridi. Biraz da böyle kabarık kabarık oldu gördüğünüz gibi. Bakın ve sulu sulu. Bu kesinlikle yağ değil, içinin suyu oluyor. Önce şöyle kabarıklığını test etmek istiyorum. Daha sonra da suyuna bakar mısınız? Bakın nasıl akıyor. Fosur fosur kabardı ve gördüğünüz gibi çok güzel sulu sulu oldu. Of içini göstermek istiyorum. Bakın. Bakın suya bakın. Sulu sulu, gerçekten çok lezzetli, böyle lokum gibi bir köfte oldu. İçi de gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Hemen şöyle sizin için tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lokum. Şöyle. Ay. Çok lezzetli. Gerçekten yine çok lezzetli oldu. Sirke sayesinde de gördüğünüz gibi içi böyle, gördüğünüz gibi köfte daha böyle fosur fosur dolgun oldu. Güzel kabardı ve suyu kesinlikle kaybolmadı. Şuraya bakın. Aynı zamanda aşırı lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer anne köftesi ilk defa yapacaksanız eğer bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz içi sulu sulu bir köfte. Şuraya bakın, hala içinden su akıyor. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.